Ev Lezzetleri YouTube kanalından ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle gazozlu kek tarifi paylaşacağım. Çocukluğumun tarifidir. Rahmetli annem yapardı. Çok da güzel olur, lezzetli olur. O yüzden böyle kolay tariflerin arasında bulunsun diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle malzememi hazırladım ama kek kalıbımı hazırlamak istiyorum. Kek kalıbım için çok fazla oyuntulu girintili olduğundan dolayı şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı erittim. Mikrodalgaya attım bardağımı ve orada erittim. Tereyağımı kalıbımın içine döküyorum. Böyle fırça yardımıyla bütün oyuntulara, girintilere girmesi için iyice yağımı dağıtıyorum. Böyle çok çıkıntılı kalıplarda bu şekilde kolay bir şekilde yağlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kalıbımın her yerine yağın eşit bir şekilde bulaştığından emin olduktan sonra kek kalıbım hazır. Onu kenara alıyorum. Kekim için 4 tane L boy yumurtamı karıştırma kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum. Kullanacağım gazoz şekersiz olduğu için ben şekeri tam kullanıyorum. Ama şekerli gazozlardan kullanacaksanız, diyeti olmayanlardan, şekeri birazcık azaltabilirsiniz. 1 paket vanilyayı da üzerine ilave ediyorum. Ve yumurta, şeker, vanilya üçlüsünü şöyle güzelce mikserimle 2-3 dakika çırpıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle yavaş yavaş gezdire gezdire. Hemen çok kısa 5-10 saniye bir çırpacağım. Şimdi üzerine gazozumu ilave ediyorum. Benim gazozum dediğim gibi şekersiz, normal içmelik gazozlardan. Herhangi bir aroması yok, sade gazoz. Şöyle şekersiz göstereyim. 1 su bardağı gazozumu da karışıma ilave ediyorum. Yine kısa 5-10 saniye bir çırpacağım. Ve şimdi üzerine yanıma almış olduğum 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Unun üzerinden 1 pakette kabartma tozumu ilave ediyorum. Şöyle önce mikserimi çalıştırmadan bir süre alt üst edeceğim. Ve gerekirse biraz daha un takviyesi yapacağım. Unu karışıma biraz yedirdikten sonra yine mikserimle bir 10-15 saniye daha çırpacağım. Düşük deviri kullanıyorum bu arada. Bakın kek harcımız hazır. Çok fazla katı kıvamlı bir harç değil. Zaten klasik kek harçlarında da bu şekilde olması gerekiyor. Çok un koyduğunuzda içi hamur basar. Daha önce detaylı bir kek yapım videosu çekmiştim. Onda da bahsetmiştim bunlardan size. Şöyle mikserin tellerinde sıvazlanıyor şekilde kalması yeterli ama akar olacak. Şimdi çok fazla bekletmeden hemen harcımı hazırladığım kek kalıbıma döküyorum. Gazozun vermiş olduğu aromayla ve gazozun içindeki asitlerin vermiş olduğu katkıyla nefis bir kek oluyor. Şöyle hafifçe sallıyorum. Kekin bütün çıkıntılarına girsin harcım. Zaten bayağı da sıvı bir harç. Şimdi hazır olan kek kalıbımı önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına götürüp alt üst ayarda ağır ağır içini çeke çeke pişiriyorum. Kekimi fırından şimdi aldım. 40 dakika pişirdim. 40 dakikada 170 derecede ağır ağır içini çekene kadar pişirdim. Fırınınızın ısınma derecesi farklılık gösterebilir, ısınma ayarı. O nedenle kontrollü davranın. 30 dakikadan sonra kontrolünü yapabilirsiniz. Şimdi kekimi kalıpta bir 5 dakika bekleteceğim. İlk sıcağını çıkartacağım. Ondan sonra kalıptan ters çevireceğiz. Kalıbın üstüne şöyle bir havlu kağıt koyuyorum. Çünkü kekimiz hala sıcak. Tabakta nemlenme yapmasın diye. Soğuyana kadar havlu kağıdın üzerinde bekletirseniz bütün nemini çekecektir. Şöyle kalıbından da ayırdım. Gayet güzel görünüyor ve mis gibi de kokuyor. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Kekimi tam 40 dakika soğuttum. Bu arada hazır çikolata sos kaynattım 1 pakette. Yalnız üzerindeki ölçünün yarısı kadar süt kullandım. Yani daha koyu kıvamlı olması için. Kekimi bununla süsleyeceğim. Şimdi güzelce soğuyan kekimizin altına serdiğimiz havlu kağıdı alıyorum.
Ve üzerindeki oyuklardan birer kaşık çikolatalı sos bırakacağım. Kekimi biraz hazır çikolatalı sos ve biraz da Hindistan ceviziyle süsledim. Sıradan bir kek, birazcık süslemeyle gösterişli bir pasta kadar şık oldu. Şimdi kekimizi kesme zamanı. Şöyle kamerama iyice yakınlaştırmak istedim. Bakın görüyorsunuz, iç yapısı gerçekten harika, gözenekleri belli. Nefis bir kek oldu. Rengi, görüntüsü çok güzel. Böyle hafif sarıya çalan da bir rengi var. İçi dışı yumuşacık bir kek seviyorsanız tam size göre bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.